Herkese merhaba arkadaşlar. Opamplarla devam ediyoruz. Bu konumuzda toplayıcı opampları işleyeceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi opamplar yükselteç olmasının yanı sıra matematiksel işlemler de yapabilen devre elemanlarıydı. Bu konumuzda opampların toplama işlemini nasıl yaptığını göstereceğiz. Konumuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, opampları ideal olarak çözüyoruz. O halde şurasının 0 volt olduğunu söylemiştik zaten. Burada anlatmıştık. Eksiği olanlar bakabilirler. Buradan yine şurası da 0 volt olarak söylemiştik. O halde şu nokta için devreyi incelersek. Bu düğüme giren çıkan akımlar eşit olmak zorundaydı. Şuradan bir akım gelecek arkadaşlar. Buna I1 diyelim. Şuradan da bir akım gelecek. Buna da I2 akımı diyelim. O halde şu noktaya I1 ve I2 akımı giriş yapacak. Daha sonra bu noktadan şöyle bir I3 akımı diyelim. Bu da çıkan akım olarak gösterelim. Bir düğme giren ve çıkan akımlar eşit olduğuna göre I1 artı I2 eşittir I3 diyebiliriz. Şimdi I1 akımı nedir onu bulalım. Şurası 0 volt olduğuna göre gerilim kaynağının negatif kısmı toprağa bağlanmış. O halde direkt şuraya V1 gerilimi. Aynı şekilde şurası yine 0 volt. O halde şurası da V2 gerilimi diyebiliriz. Akım yönüne göre I1 akımını nasıl yazarız? Şöyle V1 eksi 0 değil mi? Şurası 0 volt olduğu için. Bölü R1 direnci. Artı şura için yazalım arkadaşlar şimdi. V2 eksi 0 bölü dirençte R2 eşittir diyoruz. I3 akımı da şuraymış. Burası da V out. O halde 0 eksi V out bölü RF diyebiliriz. Bu bizim denklemimiz oluyor. Şimdi burayı toparlarsak eğer. RF diğer tarafa çarpım olarak geçer. RF şöyle parantez açalım. V1 bölü R1 artı V2 bölü R2 eşittir eksi V out. O halde V out şöyle yazalım. Eksiyi diğer tarafa atalım. Eksi V1 bölü R1 çarpı RF artı V2 çarpı RF bölü R2 olarak bulunur arkadaşlar. Bu bizim çıkış gerilimimiz olacaktır. Gördüğünüz üzere daha önce de söylediğimiz gibi burada bir düğüm gerilim uyguluyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Tabi bu formülü ezberlemenize gerek yok. Yani sınav vaktinde de yine siz bu şekilde düğüm gerilim noktalarını belirleyerek yine bu denklemi bulabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim ve konumuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, sorumuz bu şekilde verilmiş. Gördüğünüz üzere 2'den fazla da gerilim kaynağıyla toplam işlemi yaptırabiliyoruz biz opamplara. Ne kadar sayı artıyorsa yukarıda bulduğumuz denkleme biraz sonra göstereceğiz. Aynı şekilde ekleyerek sonuçları bulacağız. Şimdi hemen yukarıdaki bulduğumuz formülden buradaki V çıkış gerilimini bulalım. Demiştik V out eşittir eksi V1 bölü R1 çarpı RF artı V2 bölü R2 çarpı RF artı V3 bölü R3 çarpı RF demiştik. Tabi burada artık sayı arttıkça şuraları ekleyerek gidebilirsiniz aynı mantıkta. V out eşittir gerilimi şuradan bakıyoruz 1 bölü R1 direnci 5 kilo ohm. RF'de 10 kilo ohm olarak yazacağız. Artı V2 gerilimine bakalım 2 voltmuş. 2 bölü direnci 2,5 kilo ohm çarpı RF'de 10 çarpı 10 üzeri 3 artı V3'e bakalım 1,5 bölü direnç 4 kilo ohm çarpı RF'de 10 çarpı 10 üzeri 3. Buradan V out eşittir eksi. Şöyle gider 2 kalır, doğru mu? 2. Şura gider 4 kalır. 4 çarpı 2'den 8. Evet arkadaşlar, şunlar gitti. 1,5 çarpı 10'dan 15. 15'i 4'e bölersek eğer 0,75 buluruz. Buradan da çıkış gerilimi arkadaşlar 13,7 volt bulunur. Gördüğünüz üzere arkadaşlar basit bir şekilde çözebiliyoruz düğüm gerilim yöntemiyle. Bazı sorularda arkadaşlar şuraya bir direnç takarak şuradan geçen akımlar da bizden sorabilir. Aynı mantıktan şimdi bulalım. Biz direnç vermemişiz. Şöyle silelim. Buradan geçen akıma I0 akımı diyelim. Buradan I0 akımı eşittir diyoruz.
şöyle bir akım var değil mi? Ne diyoruz? Gerilim bölü direnç. Gerilim ne? V out bölü direnç ne? RF direnci. V out değerini ne bulduk? Eksi 13.7. RF'de ne arkadaşlar? 10 kilo ohm. Buradan ne çıkar? Eksi 1.3 miliamper bulunur. Eksi çıkmasının sebebi akım yönünü şu şekilde gösterdiğimizden dolayı. Yani akım normalde şu şekilde geliyormuş ve değeri de 1.3 miliamperde diyebilirsiniz. Zaten bunları ilk başlangıçtan beri söylüyoruz. Bulduğunuz eksi değeri yanlış değildir. Sadece akım yönü terstir mantığında söylenebilir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bunlar da düğüm gerilim yöntemiyle çok basit çıkan sorulardır. Umarım anlaşılmıştır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.